Ben fetih için doğmadım, hüküm için doğdum. Ordular önümde dizildi. İmparatorluklar ardımda yıkıldı. Merhametim düzen içindir. Gazabım isyana. Adım geçtiği yerde tarih yeniden yazıldı. Doğuda, batıda şunu öğrendi. Ben Emir Timur. Timur, bir fatihin yükselişi. Yakında. Herkese merhaba. Özbekistan ve ABD ortak yapımı Timur Son Fatih'in Yükselişi, 14. yüzyılda Orta Asya'nın kaos dolu ortamında geçiyor. Korkusuz savaşçı Emir Timur'un sürgünden dönüşünü ve parçalanmış İpek Yolu ülkelerini stratejiyle birleştirme mücadelesini konu alan bu filmde, Timur'un egemenliğindeki Semerkant ve çevresi epik görselliklerle işleniyor. Yönetmen Jacob Schwartz imzasını taşıyan yapımda Christian Mortensen başrolde Timur'u oynuyor. Yapım, bir film dağıtımıyla 10 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek. ABD-Özbekistan ortak projesi olarak gerçekleşen film, orijinal dili İngilizce olmasına rağmen Türkiye için Timur Bir Fatih'in Yükselişi adıyla vizyona sunulacak. Dijital platformlardaki yayın ise Amerika'da 14 Nisan olarak planlanmış bulunuyor. Videomuza başlamadan önce bu projeyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle projenin hikayesinden bahsedelim. Timur, Moğol İmparatorluğu'nun çöküş döneminde İpek Yolu'nun kaderini korumak için eski bağlarından vazgeçmek zorunda kalan bir liderdir. Sürgünde geçen yılların ardından güç toplayan Timur, parçalanmış krallıkları akılcı taktikler ve demir irade ile yeniden birleştirmeye başlar. Savaş meydanlarında yenilmez bir komutan olarak ün kazanan Timur, sonuçta günümüz Afganistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan devasa bir Timurlu İmparatorluğu kurar. Filmde, Timur'un Saraybosna'dan Delhi'ye uzanan seferleri, stratejik hamleleri ve rakip liderlerle, örneğin Cengiz Han soyundan gelen Toktamış ile çatışmaları epik aksiyon sahneleriyle gösterileceği belirtiliyor. Özetle, hayatta kalmak için fedakarlık yapan ve kaostan bir imparatorluk yaratan Timur'un yolculuğu işleniyor. Timur, Son Fatih'in Yükselişi projesi, daha gösterime girmeden hakkında en çok konuşulan tarih yapımlarından biri haline gelmiş durumda. Bunun en önemli sebeplerinden biri, başrol için seçilen Christian Mortensen'in Emir Timur karakteriyle kuracağı bağın izleyici açısından büyük bir merak konusu olmasıdır. Timur gibi hem askeri dehası hem de sert karakteriyle tarihe damga vurmuş bir figürü canlandırmak, yalnızca fiziksel benzerlik ya da karizma ile sınırlı değildir. Karakterin iç dünyasını, stratejik zekasını ve acımasız olduğu kadar vizyoner tarafını aynı anda yansıtabilmek ciddi bir oyunculuk derinliği gerektirir. Mortensen'in bu denli güçlü ve katmanlı bir karakteri nasıl taşıyacağı, filmin genel başarısının da en belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Başrol kadar dikkat çeken bir diğer nokta ise Timur'un yakın çevresini canlandıran oyuncuların karakter uyumudur. Maruf Otajonov'un hayat verdiği Tugluk Han ve Yulduz Rajabova'nın canlandırdığı Uljoy Turkon Hatun, yalnızca yan karakterler değil, Timur'un kararlarını, iç çatışmalarını ve yükseliş sürecini doğrudan etkileyen tarihi figürlerdir. Özellikle Uljoy Turkon Hatun'un, Timur'un hem siyasi hem de duygusal dünyasındaki yeri düşünüldüğünde, bu karakterin sahnelerdeki ağırlığı ve inandırıcılığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle izleyiciler, Timur'un ailesi ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkinin ne kadar gerçekçi ve güçlü yansıtılacağını şimdiden büyük bir merakla beklemektedir. Projenin bu kadar ilgi çekmesinin bir diğer önemli sebebi, Emir Timur'un hayatını konu alan yapımlar arasında bugüne kadar en uzun hazırlık sürecine ve en büyük ölçeğe sahip olmasıdır. Yıllar süren çekim ve prodüksiyon aşaması bu hikayenin alelacele değil, titizlikle, tarihsel detaylar gözetilerek ele alındığını göstermektedir. Bu da izleyicide, ekranda sıradan bir tarih anlatısından ziyade, gerçekten büyük ve etkileyici bir destan izleyeceği beklentisini doğurmaktadır.
Özbekistan ve Amerika ortak yapımı olması ise projeye uluslararası bir vizyon kazandırırken Emir Timur gibi dünya tarihini etkilemiş bir figürün daha geniş bir coğrafyada tanınmasına katkı sağlayacaktır. Filmin tanıtım süreci de en az hikayenin kendisi kadar kritik bir noktada durmaktadır. Yayınlanan fragmanların ve tanıtım materyallerinin bu büyük beklentiyi doğru şekilde besleyip besleyemeyeceği seyircinin filme yaklaşımını doğrudan etkileyecektir. Timur gibi hem hayranlık uyandıran hem de tartışmalı bir tarihi karakterin anlatımında yapılacak her vurgu, izleyicide merak ve heyecanı artırabileceği gibi beklentiyi de oldukça yukarı taşımaktadır. Bu nedenle tanıtımların aksiyon sahneleriyle birlikte hikayenin derinliğini de hissettirmesi büyük önem taşımaktadır. Emir Timur'un hayatının bu projede ana odak noktası olması, hikayeyi daha güçlü kılan bir diğer unsurdur. İlk etapta bir sinema filmi olarak planlanan yapım, Timur'un yaşam öyküsünü bozmadan ve izleyiciyi yormadan anlatmayı hedeflemektedir. Ancak Timur'un son göçebe Bozkır Fatihi olarak dünyanın büyük bir bölümünü fetheden bir lider olması, onun hikayesini yalnızca bir filme sığdırmayı zorlaştıran bir zenginlik de sunmaktadır. Bu nedenle ilerleyen süreçte yapımcıların bu anlatıyı mini dijital dizi formatında genişletme ihtimali de oldukça güçlü görünmektedir. 10 Nisan'da vizyona girecek olması kesinleşen film, hem Türk tarihi hem de İslam tarihi açısından son derece önemli bir figürü merkezine alması nedeniyle özel bir yere sahiptir. Emir Timur'un askeri başarıları, siyasi zekası ve ardında bıraktığı kültürel miras, bu projeyi yalnızca bir aksiyon filmi olmaktan çıkarıp aynı zamanda tarihsel bir anlatıya dönüştürmektedir. Bu durum, özellikle tarih dizilerine ve filmlerine olan ilginin son yıllarda giderek arttığı bir dönemde, yapımın çok daha geniş kitleler tarafından konuşulmasını sağlayacaktır. Timur'un ihanetler, savaşlar ve büyük zaferlerle dolu hayatı, hikayenin nasıl işleneceği konusundaki merakı ve heyecanı daha da artırmaktadır. İzleyici, bu filmde yalnızca büyük savaş sahneleri değil, aynı zamanda bir imparatorluğun nasıl adım adım kurulduğunu, bir liderin hangi bedelleri ödeyerek zirveye çıktığını da görmek istemektedir. İşte tam da bu noktada projenin sahip olduğu ölçek, oyuncu kadrosu ve tarihi arka plan, Timur, Son Fatih'in yükselişinin yüksek bir rağbet görme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu noktada Timur, Son Fatih'in yükselişi projesinin tutma ihtimaline baktığımızda ortaya çıkan tablo ortalamanın üzerinde bir beklentiye işaret ediyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, projenin merkezinde yer alan Emir Timur karakterinin sinema dili için son derece güçlü, dramatik ve çarpıcı bir figür olmasıdır. Tarihte hem büyük bir stratejist hem de acımasızlığıyla tanınan bir Fatih olarak anılan Timur, klasik tek boyutlu kahraman anlatısının çok ötesinde derinlikli bir karakter sunar. Bu da filmi yalnızca bir tarih anlatısı olmaktan çıkarıp karakter odaklı bir destana dönüştürme potansiyeli taşır. 14 yüzyılda İpek yolunun çöküşü, Orta Asya'daki siyasi kaos ve Timur'un bu kaostan bir düzen yaratma mücadelesi, yalnızca tarih meraklılarını değil, güçlü hikaye arayan geniş bir izleyici kitlesini de cezbedebilecek nitelikte. Büyük ölçekli, gerçekçi aksiyon sahneleri ve geniş coğrafyalara yayılan mekan kullanımı, filmin sinema salonlarında izlenme isteğini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Projenin birkaç yıla yayılan hazırlık süreci ve Özbekistan-Amerika ortak yapımı olarak hayata geçirilmesi, beklentileri daha da yükselten faktörler arasında bulunuyor. 10 Nisan'da Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak vizyona girecek olması, filmin yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de konuşulmasını sağlayabilecek bir avantaj sunuyor. Ardından 14 Nisan'da dijital platformlarda yayınlanacak olması ise, filmin erişim alanını genişleterek, sinemaya gidemeyen izleyiciler için de güçlü bir ikinci dalga etki yaratacaktır. Emir Timur'un Türk ve İslam tarihi açısından taşıdığı önem, projenin kültürel değerini de yükseltiyor. Orta Asya'dan İran'a, Afganistan'dan Anadolu sınırlarına kadar uzanan etkisi, Timur'u yalnızca bölgesel bir lider olmaktan çıkarıp, dünya tarihinin en önemli askeri figürlerinden biri haline getiriyor. Bu ölçekte bir karakterin modern sinema diliyle, yüksek prodüksiyon kalitesiyle anlatılması, özellikle Orta Doğu ve Amerika coğrafyasında ciddi bir merak uyandırma potansiyeline sahip. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, Timur, Son Fatih'in yükselişi projesinin tutma ihtimalinin ortalamanın altında değil, aksine ortalamanın belirgin şekilde üzerinde olduğu söylenebilir.
Doğru tanıtım stratejileri, fragmanlarda hikayenin epik tonu kadar karakter derinliğinin de vurgulanması ve başrol performansının beklentileri karşılaması halinde bu film yalnızca vizyon döneminde değil, sonrasında da uzun süre konuşulacak bir yapım haline gelebilir. Henüz yayınlanmadan dahi merak uyandırması, projenin en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor ve bu merak duygusu filmin başarısında kilit rol oynayacak gibi görünüyor. Peki sizce Emir Timur projesi başarılı olacak mı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.